Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de Türkiye'nin en önemli doktorlarını evlerinize getiriyoruz. Aklınıza takılan soruların cevabını tek tek bu programda buluyorsunuz. Bugün kim var yayınımızda? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün öyle bir konuyu konuşacağız ki genelde aslında çok sık konuşulan ama yanlış bilinen gerçekler de var. Onları masaya yatıracağız. Mesela kadınlarda en çok rastlanılan, özellikle genç kızlarda da görülen polikistik over sendromu ile başlayalım istiyorum. Ne dersiniz? Evet. Herkes doğru mu biliyor? Kaç yaşından itibaren başlanıyor? Gerçekten polikistik overliler çok mu kilo almaya müsaitler? Evet, aslında çok güzel bir konu. Çünkü sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok görülen ve çok yanlış anlaşılan bir hastalık. Çok küçük yaşlarda başlıyor. Özellikle ilk adet döngülerimiz, kanamalarımızın başladığı ilk yaşlardan itibaren düzensizlikle kendisini gösteren bir hastalık olduğu için yaş skalası da çok fazla. Belirtisi aralık. nedir hocam? Adet düzensizliği ilk belirtilerinden bir tanesi. Tüylenme, ciltte bozukluk, akne, kolay kilo alma, zor kilo verme, özellikle bu göbek tipi yağlanma, hani insülin tipi yağlanma dediğimiz göbek bel bölgesinde yağlanma olup hani bir bardak su içsem bile bana yarıyor. Diyet yapıyorum ama kolay kilo veremiyorum. Genelde kadınların mesela menopoz döneminde ortaya Olan, çıkan bir göbek yağlanması evet, vardır. Ona benzer bir yağlanma mı? Çok benzer bir yağlanma. Çünkü orada da metabolizmada hormonların bir kısmı düştüğü için, polikistikte de hormonal düzensizlik olduğu için aynı şey oluyor. Ama en sık bize başvurma sebebi aslında adet düzensizliği. Ama bunun yanı sıra tüylenmede artışla işte bir endokrine veya dahiliye uzmanına gidip oradan bize yönlendirilen hastalar var. Ve tabii bir de en önemlisi yine yanlış bilinen, onu inşallah bu programda sizlerin aracılığınızla da bir kez daha doğruya döndürürüz. Evlendikten sonra o zamana kadar tanı konmamış, gitmemiş bir şekilde doktora ama çocuk sahibi olamıyor kişi. O zaman benim çocuğum olmuyor diyerek geliyor. İşte onun altında da polikistik over sendromu çıkabiliyor. Bunların hepsi aslında belirtileri, en sık görülen belirtileri. Peki polikistik overli olmak mı hormon dengesizliğine yol açar? Yoksa hormon dengesizliği mi kişiyi polikistik over yapar? Evet, ikisi de birbiriyle o kadar iç içe ki tam bir kısır döngü. Çok güzel bir soru. Polikistik over hastalığı hem hormonal hem de metabolik bir hastalık. Yani bu ne demek? Aslında bizim hormonlarımızın çalışmasını sağlayan organımız yumurtalıklarımız. Ama o yumurtalıklar da hem beynimizde hipofiz bezi dediğimiz bir bez, hem de onun bir üstünde hipotalamus dediğimiz 3 tane akstan geçiyor. Aslında bu tiroid hormonu için de aynı şey geçerli, süt hormonumuz için de aynı şey geçerli, yumurtalıkların çalışması için de aynı şey geçerli. O aksta bir bozukluk olduğu zaman yumurtalıklar yeteri kadar üretmesi gereken hormonu üretemiyor. Bu hormonal bozukluk kısmı. Metabolik kısmı ise İşte bu insülin direnci, biraz önce bahsettiğim kilo alma, kolay kilo verememe, çok kolay kilo alma, zor kilo verme gibi insülin aksında bir bozukluk olduğunda aynı zamanda metabolik bir bozuklukta. Şimdi polikistik overin varlığı hormonları bozuyor, metabolizmayı bozuyor. Metabolizmanın varlığı hormonları bozup polikistik overe sebep oluyor. Yani aslında iç içe geçiyor. Yani tek başına insülin direnci yüksek olan bir kişide sadece insülin dengesinin yüksek olması bile yumurtlamayı bozup polikistik over sendromunun bir komponentini meydana getirebiliyor. Peki mesela bahsettiğiniz işte kilo alma, tüylenme değil mi? Evet. İşte bir anlamda kısırlık. Hepsi polikistik overin sonuçları. Aynen. Şimdi ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, dedim ya, her canlı yayınımızda Türkiye'nin en önemli doktorlarını sizlerle buluşturuyoruz. Özlem Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Sorularınız varsa da Nur Viral Sen İstersen Özel'den bize ulaşabilirsiniz. Hocama da aynı şekilde. Şimdi böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıyayız. Genç kızımız adet düzensizliği yaşıyor, kilo alıyor, akneleri var. Nereye götürmemiz gerekiyor ve nasıl bir tedavi bizi bekliyor? Şimdi öncelikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanını görmesi gerekiyor. Özellikle işin içinde adet düzensizliği ön plandaysa. Zaten aslında multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani endokrin uzmanına da gitsek hormon bozukluğu için yine onlar da kadın doğum uzmanına yönlendirecekler. Nasıl bir tedavi süreci bekleniyor? Şimdi önce
Şimdi biz mesela kilo almakta zorlanıyor diyoruz ama belki ekran karşısındaki izleyicilerimizden böyle son derece zayıf, işte sizin gibi benim gibi böyle zayıf ama adet düzensizliği olup polikistik over sendromu tanısı olmuş kişiler de vardır. Çünkü bu saydıklarımın Yani sadece kilolu olması hepsi, gerekmiyor. Evet, gerekmiyor. Hepsi bir arada olmak zorunda değil. Mesela bir polikistik hastasında akne ve tüylenme ön plandayken öbüründe işte biraz daha obeziteye yatkınlık, insülin direncinde artış ve adet düzensizliği ön planda oluyor. Hepsi bir arada olacak diye bir şey yok. Yani şimdi ekran karşısında izleyen gençlerimizden ya da kadınlarımızdan ya bende kilo yok ya da bende tüylenme yok demek ki ben polikistik over değilim. Doğru bir şey olmaz. Çünkü adet düzensizliği en baştaki bulgularımızdan Yani bir tüm tanesi. belirtiler aynı anda gözükmeyebilir. Evet. Bu tek tek belirtilerde gözüktüğü zaman polikistik over hastası olabilir. Olabilirsiniz kesinlikle. Peki bir şey var ya hocam, hani hep deriz ya, derdi herkes biliyor, sen neşeden haber ver. Bize ne olur şunu anlatın. Çünkü çok yaygın bir hastalık bu. Çok. Ve herkes kaderine mahkum edilmiş durumda. Peki benim bir evladım var diyelim ki ya da ben kendim polikistik over hastasıyım. Tedavide beni ne bekliyor ve bu hastalıktan kurtulabiliyor muyum? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında o kadar tartışmalı bir konu ki. Şimdi biz hekimler arasında da aslında şöyle bir tartışmalı. Konu net ama anlatış tarzımızda bazen Çelişkiler mi var? çelişkiler olabiliyor. Bana mesela şey diye gelip genç hasta işte 21 yaşında işte hocam ben polikistik overmişim, ben kısırmışım, ileride benim çocuğum olmayacakmış. Hüngür hüngür ağlaya ağlaya gençlerde geliyor. de çok yaygın hocam. Çok yaygın ve ben hep şunu söylüyorum, liseye gitsek, şimdi şuradan çıkalım birlikte, en yakındaki bir liseye gidelim. Genç kızlarımızı alalım, bir taramadan geçirelim böyle 16-17 yaş. Emin olun o kadar çok sayıda polikistik over çıkacak ki içlerinden. Çok fazla sayıda var. Ama aslında hani tam bir hastalık olarak değerlendirmek de doğru değil. Her ne kadar biz buna sendrom desek de, çünkü polikistik over geçmiyor. Yani polikistik overin biz semptomlarını, yani bu bulgularını azaltabiliyoruz. Nasıl Bu şu demek azaltıyoruz? değil. Hani mesela birinci sırada kilo vermek. Eğer gerçekten kilo dengemiz, yani bizim body mass indeksi dediğimiz indeks, kiloya göre boy indeksimiz, insülin direncimiz yüksek ise önce bununla başlıyoruz. Tedavinin %50'si. %50'si o kadar etkili. Sadece Yani bir kilo dengesiyle anlamda bile kilo verince düzelmeye başlıyor. güzel, evet, kesinlikle Sonra? öyle. Daha sonra hormonlarımıza bakıyoruz. Hormonlara nasıl bakıyoruz? Şimdi mesela bu da önemli bir konu. Normal bir kadında yumurtalıklarımız nasıl çalışıyor? İster polikistik için olsun, ister adet düzensizliği, ister menopoz öncesi düzensizlik. Doğru hormon testi yaptırma zamanımız regl dönemimizin, yani adet kanamamızın başladığı günün 2. veya 3. günü ideal gündür. Konu ne olursa olsun. Ve yine güzel bir bilgi vereceğim buradan. Şimdi hepimiz, ya ben mesela özel çalışıyorum ama hepimiz özel hekimlere ya da işte hastanelerde de yoğunluk oluyor, sıra bulamayabiliyoruz ama aile hekimlerimiz var. Aile hekimliklerimizde bu hormon testleri yapılabiliyor. Reglimizin 2. 3. günü ideal gün. Ama şu da oluyor. 3 aydır adet görmüyorsunuz. Polikistik overde var. Yılda 2 kere regli gören, adet kanaması görenler var. O zaman da ne yapıyoruz? Gecikme anında bakıyoruz. Biz de onu gecikme anına göre yorumluyoruz. İyi haber ne? Neşeden haber verelim dedik ya. Aslında bu tam bir kısırlık değil. Hep ben bunu vurgulamak istiyorum. Polikistik overde gördüğümüz o minnak minnak inci tanesi gibi olan kizçikler aslında bizim gebe kalmak için işimize yarayan, büyümesi gereken yumurtalar. Aslında bir polikistik over hastasında yumurta sayısı çok daha fazla normal bir bireye göre birikmiş. Ama büyümediği için orada uyuyor gibi düşünebiliriz. Biz ne yapıyoruz? Gebe kalamadınız mesela. Çoğunlukla tüp bebeğe bile gitmeye gerek kalmadan sadece ilaçlarla o uyuyan yumurtaları biz 5 günlük bir ilaç tedavisiyle uyandırıyoruz ve gebe kalması için çok basit bir tedaviyle, aslında ilaçla gebelik tedavisi dediğimiz bir tedaviyle yoluna sokabiliyoruz. Bu gebelikle ilgili kısmı. Regl düzensizliği için de yine ama doğum kontrol hapı benzeri ilaçlar, ama kişinin yaşına göre sadece progesteron içeren ilaçlarla ya da sadece kilo vermeyle bunu dengelemeye Ama çalışabiliyoruz. şunu doğru anlıyoruz değil mi? Yani polikistik over hastalı bir kadın, polikistik over hastalığı olan bir kadın normal yolla hamile kalabilir. Kalabilir, evet, kesinlikle. Kalamaz diye bir şey yok. Sadece kalabilme ihtimali normal popülasyona göre daha fazla azalır. Kendiliğinden de kalabilir. Ya mesela çünkü 1,5 ayda bir regli gören, adet düzeni olan ama 1,5 ayda düzenli gören bir kişi aslında yumurtluyordur. Ama geç yumurtluyordur. Yani o kişi kendinden gebe kalabilir ama
3 ayda bir görüyordur, 6 ayda bir görüyordur. Onda biraz daha yumurtlama problemi fazladır. O zaman bir hekim desteğine ihtiyacı var ama bu destek de öyle çok yoğun tedaviler değil. Ve hatta ben hep şunu söylerim, çok çeşitli yumurtalık kistleri var. Gebe kalamayıp bana gelen hastalarımdan benim en çok sevdiğim grup polikistik over grubu. Çünkü en kolay gebe kalabilme ihtimali olan grup. Uyuyan yumurtalarınız var, biz onları çalıştırıyoruz. Ama biz hekimler ne diyoruz? Yumurtalıklarınız zayıf çalışıyor. Gebe kalamayabilirsin. Zayıf çalışıyor ama yumurta olmadığı için zayıf çalışmıyor. Şimdi menopoza girecek bir kişiye de aynı şeyi söylüyoruz. Yumurtalıklarınız zayıf çalışıyor. Artık gebe kalamayabilirsiniz. Ama ikisindeki fark şu. Birinde yumurta yok, birinde yumurta çok. O yüzden aslında bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Yani mesela ideal kilomuza kavuşamadığımızda, kilo veremediğimizde, ergenlik sivilcelerimiz değil ama hani ergenlik sonrasında da sivilcelerimiz devam ediyorsa burada mutlaka bir polikistik over sendromu sorgulanmalı. Kesinlikle. Kesinlikle, çünkü ergenlik döneminde çok kısa bir süre oluyor ve geçiyor. Özellikle o akneler bir de böyle bir akne oluyor. Hani içi çok dolu, iz bırakan, geçmeyen, yayılan ve hatta sırtta, göğüste de aynı zamanda o aknelerin devamı olabiliyor. Bir de buna özellikle olmaması gereken bölgelerde tüylenme eşlik ediyorsa, işte göbek çevresi, göğüs, meme başı diyelim, çene, ondan sonra yanaklarda, bu bölgelerde de tüylenme oluyorsa bu da aynı şekilde mutlaka araştırılması gereken bir durum. Altından polikistik over hastalığı çıkma ihtimali çok yüksek oluyor. Kadınlar için en yaygın hastalıklardan bir tanesi de, özellikle bunu konuşmak istiyorum, HPV çok yaygın ve HPV'nin olup olmadığını belirli bir aralıkla kadın doktoruna giderek öğrenmeli, değil mi? Kesinlikle çok doğru. Simir testi ne zaman yapılmalı? Bir kadın ne kadar süreyle bir kadın doğumcuya muayene olmalı? Şimdi önce en sondan başlayayım. Bir kadın en az yılda bir, hatta ve hatta geç kızlık dönemlerimizde ilk adet kanamamızın başlamasıyla birlikte yılda bir kadın doğum uzmanına görünmeliyiz. Yaşımız kaç olursa olsun, 70 de olsa. Cinsel hayatımız olmasa da. Çünkü kadın doğuma gitmek hep gibi algılanıyor. Hani cinsellik başladıktan sonra gidilir gibi algı. Hayır, biz karından ultrasonuna bakıyoruz. Benim 4 yaşında hastam da var. Yani baktığım, ona bakacak olursanız. Çünkü çok farklı hastalıklar var. Karından ultrasonla bakıyoruz ve orada kistleri, yumurtalıkları çok rahat görebiliyoruz. Yılda bir simir alınmasını normalde öneriyoruz aslında. Cinsel aktivasyon başladıktan sonra tabii ki bu. HPV simiri ise 5 yılda bir ve şu anda yine aynı yere geleceğim. Aile hekimlerimiz devlet tarafından bu ücretsiz olarak bakılıyor. 5 yılda bir HPV simiri yapılabiliyor. Ve bunun yanı sıra bir de bence en çok aslında polikistik over çok yaygın dedik. HPV de bu kadar yaygın ve çocuklarımızı bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi bence aslında, hani bir cümleyle bir şey söyleyecek olursam ben şunu derim. Hala daha bilinmiyor çünkü. HPV aşısını lütfen yaptıralım. 9 yaşından itibaren kız çocuklarımıza, 11 yaşından itibaren erkek çocuklarımıza, mesela erkek çocukların yapılması gerektiğini ya da eşlerimizin yaptırması gerektiğini bilmiyoruz. Eşler diyor ki bende bir şey yok ki. Erkekler de mi yaptırmalı? Evet, erkekler de yaptırmalı. Çünkü nasıl kadınlarda rahim ağzı kanseri riski yaratıyorsa HPV erkeklerde de bağırsağın son kısmı ve genital bölge kanserlerine sebep oluyor. Ve bu önümüzdeki yıllarda bunlar daha da artacak. Ve şu anda toplumda çok yaygın HPV pozitifliği ve çok erken yaşlara inmiş durumda. Ve bunun için tam bir cinsel birleşme de gerekmiyor. Yani ten tene temasın olduğu her şeyde HPV bulaşabiliyor. O yüzden lütfen, ben hep şunu söylüyorum. Her programda da bu örneği veriyorum. Benim yeğenim şimdi 25 yaşlarında, o da inşallah kadın doğum uzmanı olacak. 9 yaş doğum gününde, kız çocuğu, 9 yaş doğum gününde aşı yaptım ben ona. Aşıyla gittim, teyzeciğim sana doğum günü hediyem benim HPV aşısı dedim. Ve iyi ki yapmışım yani, bunları yapmalıyız. Hep onu söylüyorum, 9 yaşlı kız çocuklarına lütfen doğum günü hediyesi olarak aşı alın götürün diyorum yani. Çok güzel, çünkü böyle bilinçleneceğiz. Vurguladığınız şey çok önemli. Çünkü erken yaşta bunun önlemi alınırsa o kız çocuğu yetişkin olduğunda birçok hastalıktan korunmuş olacak. Korunmuş olacak ve birbirimize de bulaştırmayacağız. Toplumda ancak böyle biz bunu azaltabiliriz. O kadar veriler yüksek ki, Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Özlem Hocam, size çok soru var. Sosyal medyanızdan sevgili seyircilerimiz ulaşsalar size soruları yanıtlar mısınız? Tabii Süremiz ki. bitti çünkü. Seve seve, bana zaten hiç zaman yetmiyor ama en yakın zamanda inşallah tekrar
Bekliyoruz. Sizinle birlikte olacağım. Evet, operatör doktor Özlem Gültekin. Sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz hocama. Ne dedi? Polikistik over tedavi edilebilir bir hastalık. Özellikle rahim ağzı kanseri için HPV aşısı 9 yaş itibariyle kız çocuklarına, 11 yaş itibariyle erkek çocuklarına yapılmalı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Herkese ederim. sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günler.